Türkiye'nin geleceğini değiştirebilecek kadar güçlü bir hazine düşünün. Altın değil, petrol değil. Ama her ikisinden de daha stratejik bir maden. Bor madeni. Peki bu beyaz altına gerçekten yatırım yapılabilir mi? Bu videoda borun ne olduğunu, nasıl değerlendirildiğini ve yatırım yollarını detaylı şekilde anlatacağım. Bor doğada nadir bulunan ama stratejik öneme sahip bir elementtir. Camdan deterjana, tarımdan nükleer enerjiye kadar yüzlerce alanda kullanılır. Ama esas çarpıcı olan geleceğin teknolojilerinde oynadığı roldür. Bor enerji depolamada, hidrojen yakıt hücrelerinde ve ısıya dayanıklı malzemelerde kilit bir ham maddedir. Bu yüzden Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Avrupa'ya herkes bor yarışında ve işte burada devreye Türkiye giriyor. Çünkü dünyadaki bor rezervlerinin yaklaşık %73'ü Türkiye'de, yani dünyadaki borun neredeyse 3'ü bizim topraklarımızda. Bu madenler Etimaden tarafından işletiliyor ve Türkiye bor ihracatında dünya lideri. 2024'te 1,3 milyar dolar bor ihracatıyla ciddi bir gelir kaynağı haline geldi. Ama şimdi asıl soru şu: bu büyük potansiyelden bireysel yatırımcı nasıl faydalanabilir? Yani bizler nasıl faydalanabiliriz? İlk olarak şunu bilmeliyiz: bor madenciliği Türkiye'de tamamen devlet kontrolündedir. Yani doğrudan bor madeni satın almak ya da işte bor çıkaran şirketlerden hisse almak mümkün değildir. Bor 2840 sayılı maden kanunu gereği sadece Etimaden tarafından işletilebilir. Ancak dolaylı yollardan borun geleceğine yatırım yapmanın farklı yöntemleri var. Baştan şunu belirtmek isterim: bundan sonra konuşacağım şeylerde bahsi geçen hiçbir firma ya da hisse vesaire yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir örnek verebilirim. Nasıl yapılacağını anlatmak için bazı firma ya da hisse isimleri verebilirim. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi hızlıca bakalım. Birincisi, Etimaden ve bağlı sektörlere yatırım. Etimaden halka açık değil. Ancak onunla çalışan, bor ürünlerini işleyen veya tedarik zincirinde yer alan sanayi şirketlerine yatırım yapmak mümkün. Örneğin kimya, cam veya seramik sektöründeki şirketlere yatırım yapılabilir. Mesela camla ilgili ne olabilir? Şişe cam var. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Enerji depolama teknolojilerini geliştiren firmalara yatırım yapılabilir. Hidrojen ve lityum batarya üreticilerine yatırım yapılabilir. Bu alanda faaliyet gösteren halka açık şirketler bor kullanımından dolayı fayda sağlayabilir. Örneğin yine örnek vermek gerekirse Aselsan var mesela. Bor türevlerini savunma sayesinde kullanıyor. Ereğli Demir Çelik veya Kardemir Demir bor katkılı çelik üretimiyle iş yaptığı için yine ilişkili. Bu şirketlerin hisselerini alarak bor sektörünün büyümesinden dolaylı fayda sağlanabilir. Tekrar belirtiyorum, yatırım tavsiyesi değildir. İkinci, ETF ve endeks fonlarına yatırım yapılabilir. Yurt dışında bor ve nadir elementler üzerine kurulmuş ETF'ler bulunuyor. Ya da bizim borsamızda yok ama yabancı borsalarda bor üretimi yapan firmalara yine yatırım yapılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri veya uluslararası borsalara erişimin varsa ve bu hisselere veya madencilik ETF'lerine yatırım yapılabilir. Bu fonlar doğrudan bor değil ama borun da içinde olduğu stratejik maden sektörüne yatırım yapıyor. Üçüncüsü, bor türev ürünlerine veya Ar-Ge'ye yatırım yapılabilir. Borun geleceği onun ham madde olarak değil, ürün halinde dönüştürülmesidir. Yani bizde %73 bor var tüm dünyadakinde ama bunu kullanıp ürün haline dönüştürüp satmak, ihraç etmek daha da faydalı olacaktır. Yani bor karbon zırhlar, bor nitritürlü piller, bor katkılı yakıtlar gibi yenilikçi ürünler üreten girişimler geleceğin yıldızları olabilir. Türkiye'de bu alanda çalışan özel şirketlere ortak olmak veya fonlar aracılığıyla yatırım yapmak uzun vadede büyük getiri potansiyeli taşıyabilir. Dördüncüsü, borsa dışı alternatifler. Borun kullanıldığı sektörlere yatırım yapmak da dolaylı bir stratejidir. Örneğin az önce söylemiştim, cam sanayi, tarım kimyasalları, elektrikli araç bileşenleri, bu sektörlerin geleceği büyüdükçe bor talebi de paralel olarak artar. Her yatırımda olduğu gibi bor da risksiz değil. Küresel talep, teknolojik gelişmeler ve jeopolitik ilişkiler bor fiyatlarını etkileyebilir. Ancak Türkiye boru sadece ham madde olarak değil, ileri teknoloji ürünü olarak da satmaya başladığında her şey çok farklı olabilir. Bu ülke ekonomisi için bir devrim olabilir. Bor karbon fabrikalarının açılması dönüşümün ilk adımı. Bor Türkiye'nin elindeki en stratejik kaynaklardan bir tanesi. Bu doğrudan yatırım mümkün olmasa da geleceğin enerji, savunma ve teknoloji devrimlerinde borun izi olacak. Senin yapman gereken o zincirin neresinde fırsat olduğunu görmek ve ona göre yatırımlarını yönlendirmek. Bilgi yatırımın ilk adımıdır. Abone ol, geleceği birlikte analiz edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.